Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve stelyum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım seni bekleyen enerjiler nelerdir sevgili yengeç burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. İlk kartımı alıyorum. Duygu altılısı. Duygu altılısı ikizler burcunda da çıkmıştı arkadaşlar. Belki bir bağlantınız olabilir. İlk 6 gün duygusal olarak çok hassas olabileceğin bir süreç olacak senin için. Çok fazla geçmişi yad edebilirsin. Geçmişe çok fazla özlem duyabilirsin. Aynı zamanda hani burada sanki böyle uzun süredir, geçtiğimiz 7 haftadır, 7 aydır mücadele verdiğin fakat bir türlü sonuç alamadığın bir konu var. Kariyer hayatınla ilgili ama ben hayatının geneli olarak aldım açıkçası ama önce bir kariyerle ilgili başlayalım. Burada hani uzun süredir altılı vadelerdir, yedili vadelerdir mücadele verdiğin, toparlamak istediğin fakat bir türlü toparlayamadığın bir konuyla ilgili önümüzdeki 8 günlük süre içerisinde yeni bir başlangıç gerçekleştireceksin ve yeni bir bakış açısı kazanacaksın. Yani burada geçmişte yarım kalan bir konu varsa bunu tamamlayabilirsin. Geçmişte mücadele ettiğin ya da başlattığın bir türlü sonuç alamadığın bir konu varsa bununla ilgili önemli ve sağlıklı gelişmeler olabilir sevgili yengeç burcu. Peki bakalım devam edelim arkadaşlar. Ses onlusu. Burada artık bir şeyler bitiyor. Duyguların ilham perisi. Şöyle bir bakalım. Ve aşıklar. Bir şeyler senin için bitecek. Burada sıkıntılı ilişkisi olan arkadaşların varsa bunu sonlandırabilirsiniz. İlişkinizle ilgili eğer bazı küslükler ve tatsızlıklar varsa bunu ilk 6 gün, özellikle en fazla 10 günlük süre içerisinde arkadaşlar bir uzlaşmaya, bir tatlılığa bağlayabilirsiniz. Aşk hayatınla ilgili yalnızım diyen arkadaşların varsa hayatına doğru bir partner, doğru bir ilişki girebilir. Fakat burada bazı tartışmalar var. O yüzden aşkı en son yorumlayacağım arkadaşlar. Burada bir şeyler sonlanıyor. Yani eski bir düzen sonlanıyor senin için. Pek çoğunuz için karmik bir durum. Onlu seriye baktığımızda aile ile ilgili konular, yaşadığın yer, yuva, aile temaları, yeni yerleşim alanları, yeni kuracağın bir sistem, yeni kuracağın bir düzen. Aynı zamanda kariyerin olsun, yaşam alanın olsun, aileni ilgilendiren konular. Buralarla ilgili artık karmik bir sürecin bittiğini gösteriyor ve yeni bir düzen kurma noktasına geçiş yapıyorsun. Taşınabilirsin, yer değiştirebilirsin, bununla ilgili kararlar alabilirsin. Fakat bu önümüzdeki 10 günlük süreç aile içerisinde ya da aile bireylerinden birileriyle, özellikle hava gruplarıyla sevgili yengeç burcu, kova, terazi, ikizler. Arkadaşlar bu kişilerle bazı tatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bazı güç mücadeleleri olabilir. Bazı anlaşmazlıklar olabilir. Sonrasında tatlıya bağlanacak diyor senin için. Peki bakalım İmparatoriçe. Şimdi burada öncelikle bolluğun, bereketin çok yüksek olacak. Bu önümüzdeki 6 gün ve 6 haftalık süreye bir dikkat et. Ve yine 3 haftalık süreye bir dikkat et. Sen yeni bir sistem kuruyorsun. Yani burada nasıl söyleyeyim, dış görünüşünle alakalı yenilik, giyim tarzınla ilgili yenilik, çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir işbirliği, çok güzel bir başlangıçtan bahsediyor. Aynı zamanda bolluğunun, bereketinin çok artabileceği bir süreçten bahsediyor. Ve yine burada özellikle hanımefendilerden, dişil enerjilerden alacağın destekler söz konusu. Bu kişiler Boğa, Başak burçlarından olabilir sevgili yengeç burcu. Duygu şövalyesi. Aşk hayatınla ilgili onu en son anlatacağım. Tamam, en son anlatacağım. Duygu dokuzusu. Şimdi burası çok güzel sevgili yengeç burcu. Bolluğun, bereketin çok artacak ve gerçekten kendini çok şanslı hissedebileceğin bir süreç olacak senin için. Özellikle geçtiğimiz 7 aydır, 6 aydır seni uğraştıran kariyer hayatın ve yaşam alanlarınla ilgili konular varsa, alım satımla ilgili konuların varsa, maddiyatınla ilgili, iş hayatınla ilgili, bak 7 aydır ve 6 aydır, bazınız için 10 aydır mücadele verdiğin, uğraştığın konular varsa buralarla ilgili artık bir tatlıya bağlanma durumları olacak ve netlik gelecek. Bereket artışı var, iş ortaklıkları var, yeni bir sistem, yeni bir iş kurmak var, yeni bir fikrin oluşması, yeni bir adıma ulaşmak var ve burada artık duygusal olarak da tatmine ulaşmak var sevgili yengeç burcu. Yani burada aslında sistem tarafından oldukça desteklisin ve burada yeni bir annelik enerjin çok yüksek olacak, bereketin çok yüksek olacak. Özellikle dişil enerjilerde bir bereket var arkadaşlar. Yani duygusal olarak da tatmine ulaştığın, bolluğunun, bereketinin arttığı bir süreç olacak diyor. Peki bakalım başka ne gelecek? Şöyle bir bakalım.
ilham onlusu. Evet bakın 10-10 söylediğim şey bu, yani ses onlusu, ilham onlusu, kader çarkı yine onlu seri arkadaşlar. Özellikle aile ile ilgili geçtiğimiz son 10 yıldır, 10 aydır, bakın yıl ve ay olarak verdi. Yaşadığın tatsız konular varsa, karmik durumlar varsa, maddi manevi yaşadığın sıkıntılar varsa yine bu 10 günlük süreç en geç 10. aya kadar, zaten 15 Eylül'de dinleyeceksin, 9. ayın yarısında. 10. aya kadar bazı karmik durumlar bitecek. Çocuklarının hayatıyla ilgili gelişmeler, iş hayatıyla ilgili gelişmeler, senin hayatınla ilgili gelişmeler, karmik durumlar, evini ilgilendiren konular, yatırımlarını ilgilendiren konular, miraslı konular, pek çok konu, yani aile teması, birikimlerle ilgili konular. Bunlarda artık karmik bir süreç bitiyor ve kadersel olarak çok şanslı, çok bereketli sürece doğru geçiş yapıyorsun. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kurmak. Bazılarınız yine arkadaşlar önümüzdeki 10. ay dahil olmak üzere, yani 1,5 aylık süreden bahsediyorum. Özellikle bekarsanız evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz ve bu kişi toprak grubundan olabilir, Boğa Başak burcundan olabilir. Yay burcunu verdi, Terazi burcunu verdi ama toprak grubu çok daha baskın gibi. Güneşi, yükseleni, ayı, stelyumu olabilir. Boğa Başak burçlarıyla özellikle yalnız olanlar bir böyle hani evleneceğiniz kişi olabilir. Yani aşkla ilgili de güzel bir gelişme var. Aşka en son değineceğim dedim ama onu da bir söyledim. Adım bekliyor. Hadi gelmişken söyleyelim. Adım bekliyorsan aşk hayatınla ilgili adım alabilirsin aynı zamanda. Aileyle partner, yani burada şimdi bu şöyle, evlisin veya ilişkin var ya da başka ilişki türündesin. Onlara çok girmek istemiyorum da bazı anlaşmazlıklar ilk 10 gün, bak aşk hayatına ilgili gerginlikler, anlaşmazlıklar yine aileni ilgilendiren konularda olabilir. Varsa bunlar tatlıya bağlanacak. Daha çok 25 Eylül tarihine kadar, yani 15 Eylül'de izleyeceksin. İlk 10 gün böyle inişli çıkışlı olabilir, sert etkiler olabilir. Fakat burada bir uzlaşma sağlanacak Yengeç burcu. Olaylara farklı bakış açısından yaklaşman gerekiyor. Birazcık dinlenmeye ihtiyacın var. Hayata karşı bakış açını değiştirmen gerekiyor. Sisteme güvenmen gerekiyor. Rabbine güvenmen gerekiyor. Akışa ve her şeyden önce kendine güvenmen gerekiyor sevgili Yengeç burcu. Yepyeni bir yaşam enerjisi aktı arkadaşlar. Her anlamda aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, bolluk bereketle gelecek olan bir yaşamdan bahsetti. Peki bakalım duygu yedilisi. Yani 7 aydır verilen bir mücadele var. Özellikle aşk hayatın ve kariyer hayatın ve aileni ilgilendiren pek çok konu. Tüm buralarla ilgili artık yeni bir ışık beliriyor hayatında. Yeni bir bakış açısı, yeni bir sistem oluşuyor ve çok şanslı bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Ama buradaki asıl kilit nokta ne biliyor musun? Bakış açını değiştir. Yani eski sistemi uygulama, eski düzeni uygulama, eski yaklaşımları sergileme artık diyor. Senin için eski olan, eksik olan neyse eskiden bahsediyor. Yani eksik olan eskiden. Yani sana fayda sağlamayan eskiden bahsediyor. Bunu artık değiştirmen gerekiyor. Yani farklı yöntem, farklı taktik, farklı bakış açısı sergilediğinde yepyeni başlangıçlar olacak. Ve yine geçtiğimiz 7 haftadır, 7 aydır yine söylüyorum. Mücadele verdiğin konularla ilgili artık böyle bir tatlıya bağlanan durumlar var. Aşk hayatın, kariyer hayatın, yaşadığın yer, maddiyatın, gelirlerin, aile konuları aynı şekilde. Fakat ilk 10 gün bazı anlaşmazlıklar ve tatsızlıklar olacak gibi gözüküyor. Daha çok hava gruplarıyla arkadaşlar. Gül kraliçesi, duygu kraliçesi zaten seni anlatır zaten. Yine destenin altında ilham dokuzlusu. Gördüğün rüyalara dikkat et. Aldığın işaretlere dikkat et sevgili Yengeç burcu. Gerçekten içsel olarak çok yoğun olabileceğin, algılarının ve hislerinin çok yoğun olabileceği bir süreç olacak senin için. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Mesaj kartlarından Yengeç burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir? Ve çapa. Derinlerde iz bırakmak, uzun süreli olaylar veya durumlar. Yani kalıcı olaylara imza atacaksın artık. Bir de burada hani birinde sanki iz bırakacaksın, birinde veya bir şeylerde. Yani bunu sadece aşk olarak yorumlamıyorum her anlamda. Artık kalıcı geçişler olacak hayatında diyor. Kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirme. Bu 10 günlük süre içerisinde arkadan iş çevren varsa, dedikodunu yapan varsa, seni aşağıya itmek isteyenler varsa bunlarla ilgili farkındalığa ulaşacaksın sevgili Yengeç burcu. Ve düğüm. Çözülmeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşa. İlk 10 gün bunlarla uğraşacaksın. Bitiş ve buralarla ilgili bir bitiş oluyor artık. İşte bak ne bitiyor, yani ne bu çözüm dediğimizde.
Çözülmeyen problemler, zorlayıcı durumlar ve karmaşa artık bitecek. Bitiş, sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması ve dişil enerji. Hani burada yine zaten dişil enerjiden bahsetmiştim. Dişil enerjinin yükselmesi, doğurganlık, talep etmek ve karşımdakini eyleme geçirmek. Bu tarafın çok baskın olacak. Yani imparatoriçe, duygu kraliçesi arkadaşlar. Bu gayet güzel. Yani aslında olayları kontrol etme tarafın da senin elinde olacak. Şimdi duygu kraliçesi de olduğu için hayal etmek, imajine etmek, düşündüğün hayata geçirmek, hayatının sahnesini düşünerek var etmeyle ilgili enerjilerde çalışacak diyor. Tabii ki bireysel olarak herkes de çalışacak olan dereceler farklılık gösterecektir arkadaşlar. Çünkü her şey bir bütündür. Ve öncü. Olumlu nitelik nedir dediğimde yine benzer enerjiler aktı. Daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Bak bu enerji sana akacak. Zaten burada farklı bir bakış açısı sergilemen gerektiğini söylemiştik ya. Yani eskiden olan şeyi değil yeni bir şeyi başlatmayla ilgili. Daha önce yapılmamış ya buna cesaret et diyor. Bu his sana verilecek. Yani yeni bir şey çıkartmak, yeni bir ürün çıkartmak, yeni bir fikir oluşturmak. Daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde, düşmemen gereken taraf nedir dediğimde yola devam etmek için zorlayıcı bir dürtü duymak. Yani diyor ki ben seni harekete geçirmeden ya da sana sıkıntı yaratmadan yapman gereken o yenilik, o değişim neyse bunu yap diyor. Ve öğretmen olumlu nitelik nedir dediğimde bilgi, deneyim, beceri veya bilgeliği iletme yetisi diyor. Bu sana verilecek mi senin Yengeç Burcu? Peki dikkat etmen gereken taraf nedir? Düşmemen gereken taraf nedir dediğimde öğrencileri manipüle veya taciz etme, olumsuz özellikler veya yıkıcı bilgiler öğretme. Bu düşmemen gereken hal ve tutum. Eğer hani böyle bir bunu öğretmen olarak almayalım. Hani gündelik hayatında da aynı şekilde, yaşantında da insanlarla olan iletişiminde de aynı şekilde, çocuklarınla olan iletişimde de aynı şekilde ya da sana bu şekilde yaklaşanlar da olabilir. Yani enerji ya senden çalışır ya da karşı taraftan çalışır. Bakalım başka nedir diyelim. Ve mistik. Hani bu zaten hisler çok yüksek olacak bu arada. Onu zaten söylemiştim. Şu sevgiliyi de okumak istiyorum. Olumlu nitelik nedir dediğimde ilahi varlıkla samimi bir bağ kurmaktan zevk almak. Dua etmek, imajine etmek çok önemli olacak senin için. Az önce bahsettiğim bir konu vardı ya onu anlatıyor. Gölge taraf nedir dediğimde bakın gölge taraf ilahi varlıkla hayali bir yakın ilişki kurmak. Buna dikkat et Yengeç Burcu. Destenin altında gelen sevgili. Olumlu nitelikler, büyük bir tutku ve bağımlılık, birini veya bir şeyi sınırsız takdir etmek. Bu enerjide olman gerekiyor. Takdir etmek, teşekkür etmek, alma verme dengesini sağlamak, gelmişken abone değilsen abone olmayı unutmamak Yengeç Burcu. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde, başkalarına zarar veren saplantılı tutku, kendine zarar veren bağlılık. Bağımlılıkların varsa özellikle bu ilk 10 gün bunlardan kurtulman sağlıklı olacak diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.